Sokrates'in ölümü sizce nasıl olmalıydı? Moralize edici temalar, yani ahlak dersi vermeyle ilgili temalar Fransız devriminden önceki çalkantılı dönemde son derece popülerdi ve pek çok sanatçı Atinalı ahlak filozofu Sokrates'in ölümü tablosunu resmetti. Ancak içlerinden hiçbiri Jacques David'in başarısına yaklaşamadı. Milattan önce 399'da Atina hükümeti tarafından dinsizlikle ve genç takipçilerini öğretileriyle yozlaştırmakla suçlanan Sokrates yargılandı. Yargılama sonucunda suçlu bulundu ve inançlarından vazgeçme ya da zehirli baldıran bardağı içme seçenekleri sunuldu. Sokrates ilkeleri için isteyerek öldü ve bu resimde kupayı işaret ediyor ve ruhun ölümsüzlüğü hakkında konuşuyor. Hapishane hücresinin çıplak sahnesinde yer alan yaşlı filozofun yaşlı vücudu ahlaki ve entelektüel zindeliği iletmek içindir. Hiç tereddüt etmeden zehirli baldıran tasını tutmaya hazırlanırken dimdik oturuyor. Öğretilerinden vazgeçmektense ölmeyi tercih ederdi. Kolunu bir hitabet hareketiyle havaya kaldırarak son ana kadar ders anlatırken etrafındaki öğrencileri onun infazına çeşitli duygusal tepkiler veriyor. David'in resmi Platon'un olayla ilgili anlatılarından yola çıkarak bu tabloyu klasik bir kaynakla ilişkilendirir. Yine de Horatti'nin yemininde olduğu gibi David sahneyi daha da dramatik bir etkiyle manipüle ederek sanatsal lisans alır. Platon'un anlatımında bahsedilen bazı figürleri ortadan kaldırır ve yaşlı Sokrates figürünü idealize ederek kahramanca mantık ve entelektüellik mesajını izleyiciye açık hale getirir. Stoacı temasıyla resim, David'in en mükemmel neoklasik ifadesi olarak tanımlandı. Sokrates'in ölümü tablosu bize ne anlatıyor? Tablodaki sahne Sokrates'in tutulduğu zindanı yansıtmaktadır. Sahnenin tam ortasında ışığı kendi üzerine toplayan kişi olarak Sokrates görünmektedir. Üzerinde ise üst kısmı yarı çıplak beyaz bir elbiseyle resmedilir. Beyaz adaletin ve masumiyeti simgeleyen bir renktir. Sokrates'in bir hayli sağlam ve kendine güvenen, kendinden emin görünümüyle ölüme meydan akıyor gibi görünmesinin sebebi onun felsefesinde gizlidir. Sokrates'e göre insanlar doğmadan önce ruhları yaratılmış ve bu ruhlarda her şeyin bilgisine sahiptirler. Ancak ruhla beden birleştiğinde bu bilgileri unutur. Bu sebeple doğru bilgileri kullanarak insanların ruhunda gizlenmiş bilgileri zihne akıtmak gereklidir. Bu anlayışta bilgi sadece hatırlamaktan ibaret olduğu gerçeği vardır. Sokrates'in öğrencilere dönerek bir şeyler anlatıyor gibi parmağını yukarı kaldırıyor olması, öğrencilere son bir ders veren bir öğretmeni temsil etmektedir. Ölümün kesinlikle bir son olmadığı ve ölümden sonra yaşayacak olan ruhun ölümsüz olduğunu simgelemektedir. Sokrates'e doğru uzatılan kadeh ölümü simgeliyor. Çünkü kadehin içinde baldıran zehri var. Fakat Sokrates'in dik duruşu, ölümden asla korkmadığını, zehri dikkate de almadığını, hatta ölümü arzuladığını göstermesi bu açıdan önemlidir. Zehirli kadehi uzatan kişinin genç olması, filozofu yargılayan ve ölümüne karar verilen fikirlerin toyluğunu temsil ediyor. Zehri uzatan celladın üzerindeki elbisenin rengi, kanı, hırsı ve ihtirası temsil etmektedir. Genç cellat yüzünü geri dönerek aslında bu eylemi yapmak arzusunda olmadığı, insanların en erdemlisi olarak görülen Sokrates'in ölümü sahnesinde bulunmak istememektedir. Fakat yönetenlerin emri altında istemediği bir eylemi yapıyor izlenimi veriyor. Sokrates'in dizine elini koyup ona yalvarırcasına bakan ise yakın arkadaşı olan Kriton'dan başkası değil. Sokrates'i kaçırmak için, ikna etmek için çaba gösterir fakat başarıya ulaşamaz. Çünkü kaçmak Sokrates için suçları kabul etmekle eşdeğer bir şeydir. Mahkeme devam ederken Sokrates'e bazı kurtuluş seçenekleri sunulur. Söylenir ki gel özür dile ve böyle şeyleri bir daha yapmayacağını söyle, cezalandırmadan vazgeçelim. Bunun üzerine Sokrates ben susamam ki, ben hayatı sorguluyorum diye söyler. Burada da Sokrates'in en çok bilinen sözü sorgusuz bir hayat yaşamaya değmez akıllara gelmektedir. Onun bütün amacı doğru bir yaşayış nedir sorusuna cevap bulma çabasıdır. Fikirlerinin ana teması ahlak üzerine kurulmuştur. Bu yüzdendir ki kendisini erdemin bir öğretmeni olarak görmektedir. Sokrates mahkemede bu yanıtla aslında sorgulamadan geçen bir hayatın olmayacağını dile getirmiştir. Bu sorgulamanın da yalnız başına olmayacağını vurgulayarak farklı insanlara da ihtiyaç olacağını vurgular. Ona göre insan insanın aynasıdır. İnsan ancak kendisini diğer insanlar arasında çok daha iyi bir şekilde anlayabilir. Mahkemede Sokrates'e o zaman ülkeyi terk et diyorlar ama sen bunu kabul etmiyorsun ve pazarlık yapmıyorsun. Yüksek oranda kefaret istiyorlar. Onu da veremeyeceğini söylüyor. Bunların hepsi düşüncelerinde ne kadar tutarlı olduğunun ve otoriteyi canını ortaya koyma pahasına kabullenmediğinin bir göstergesidir. Fakat o bunları gözü pek cesur, tarihe geçmek için yapmıyor. Bu düşüncelerine inandığı için yapıyor. Kendisine uyuz olan bir ata dadanan at sineğine benzetiyor. Aslında buradaki uyuz at yozlaşmış Atina devletidir.
Burada ise Atina vatandaşlarını uykusundan uyandırmaya çalıştığına ima etmektedir. Duvara kapanıp ağlayan figür Apollodorus. Sokrates çok fazla ızdırap çekip sızlandığı için onu yanından uzaklaştırmış. Yatağın ayak ucu tarafında oturarak sırtını yatağa yaslayıp başını öne eğmiş şekilde resmedilmiş kişi de Sokrates'in öğrencisi ve felsefe tarihinin en önemli filozoflarından biri olan Platon'dur. İdam sırasında Platon hayatının bir hayli genç bir dönemindedir. Fakat sanatçımız burada yaşlı resimlerken idam edildiğinde 70 yaşında olan Sokrates'i genç, kaslı ve diri resmetmiştir. Platon'un hemen yanında bir parşömen ve kalemi bulunmaktadır. Bugün Sokrates'e dair bilinen her şeyi Platon'a borçlu olduğumuzu simgeliyor olabilir. Sokrates'in arkasında bulunan duvarda demirden yapılmış bir mandal ve yerde demir zincir bulunmaktadır. Bu Sokrates'in tutuklu olduğunu ve buranın bir hapishane olduğunu anlatmaktadır. Sokrates'in yatağının üzerinde ise bir müzik enstrümanı olan arp görünmektedir. Bu durumsa Sokrates'in korkarak ölümünü beklemek yerine yeni notalarla arp çalmaya devam ettiğini göstermektedir. Odanın çıkışında merdivenlerde Sokrates'e el sallayarak veda ederek resmedilmiş kişi ise eşi Zevtepe'dir. Sokrates'in yanına gelip seni haksız bir şekilde idam ediyorlar diye söyleyip ağlamaya başlayınca Sokrates'in haklı yere idam edilseydim daha mı iyi olurdu şeklindeki ironisi onun kişiliğini ortaya sermektedir. Sokrates yaşamı boyunca doğrunun peşinden giden meraklı, araştırmaya dönük, sorgulayıcı kişiliğiyle etrafında bulunanları rahat bırakmamış, onları sürekli düşünmeye ve sorgulamaya teşvik etmiştir. Kendi deyişiyle bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğin sözleriyle gerçeklik anlayışını belirtmiştir. Çünkü bu söyleyiş paradoksal bir söylemdir. Eğer insan çok şey bildiğini sanıyorsa, o insanda merak hissi olmaz ve araştırmadan ve sorgulamadan uzak bir yaşam sürer. Böyle bir yaşam sürmek yaşamaya değer değildir. Louis David'in bu eserini sıradan bir eser olarak görmek haksızlık olur. Tarih konusunda bilgili olan herkes eserin yapılış tarihiyle dünya tarihinin kritik dönüm noktalarından birinin tarihinin yaklaşık olarak aynı zamanlara denk geldiğini fark etmiştir. Eserin tarihi 1787 Amerikan devriminin hemen sonrası ile Fransız ihtilalinin hemen öncesidir. Fransa'da insanların bireysel hakları için monarşilerle, soylularla mücadele içinde olduğu bir zamandır. İşte böyle bir zamanda yaşadığı toplumda yöneten kesime canını ortaya koyarak dik durmuş sembol olmuş Sokrates figürü göründüğünden çok daha farklı manaları içinde barındırmaktadır. Toplumun rahatını bozan insanlar her zaman topluma bir tehdit unsuru olarak görülür. Sokrates de öğrencisi olan Platon'un söylemiyle mağaradan dışarı fırlamış ve gördüklerini anlatmaya çalışan bir bireydir. Perfect.